En iyi ıstaka oynadığınız ıstaka. Burada geliyorsun, kendin ofisinde oynuyorsun. Antrenmanlarını burada yapıyorsun. Sen ne kadar desen de yok ya ama bence tam bir bilardocu için gereken herkesin hayal kurduğu bir ortam. Ben de buna yakın şu anda kendi konseptimi ayarladım. İnanın müthiş bir şey. Yani gücü olan, kendi yapabilirliği neticesinde gerçekten bu işi başarabilecek olan adam gerçekten evine masa alsın. Ya da bir yerde antrenman yapsın eğer profesyonelleşecekse. Çünkü bana göre bir profesyonel, bir dünya şampiyonu arkadaşlar günlük 8-10 saat antrenman yapmalı. Bunu da tırnak içinde girmiş olayım. Mehmet Gören, dürüst bir cevap bekliyorum senden. Dünyada ilerlemek istediğin bilardoda bir yer var mı? Oyuncu olarak. Evet. Hiçbir zaman öyle hedefler koymadım kendime. Yani Yok. hiçbir turnuvaya giderken kazanayım, kaybedeyim. Yani şunu diyor mesela, dünya 16'ya gelmek istiyorum. Dünya 8'e gelmek istiyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir hedefim yok. Ben her çıktığım maçta Evet. elimden gelen en iyisini yapıyorum. Yani nereye gider, ne yapar? Tamam. Tam olması Öyle bir gereken. şeyim yok yani. Zevk almaya çalışıyorsun. Tabii keyif almam Keyif lazım. alman lazım. Zaten en önemli şey o zaten. O yüzden seviyorum. Hiç ağladın mı yenildiğin bir maçta? Küçükken ağlamıştık. Hangi maçta hatırlıyor musun? İlk ağladığın maç? Bir tane il birinciliği oynuyordum o zaman. İyi soru bak. Konya'da, üniversitede. He. İsmini vermeyeyim, sonra çok kızdırırlar beni diye. Bir maçta kaybetmiştim. Evet. Hatta balık sayıyla kaybetmiştim. Evet. O zaman böyle ağlar gibi olmuştum yani o kadar. Ya ben hüngür hüngür ağlamıştım. Tufan Gökler beni ağlatmıştı ya. Yani insanız, ağlayacağız. Evet. 3-2. 3-2 arkadaşlar. Set sistemiydi. 15-14, 15-14, 15-14 verdim. Çok ağladım ya. İnanın bir saat kendime gelememiştim. Yani ağlayan insan anlar onu. Şimdi geliyoruz asıl can alıcı bölüme kardeşim. Burada senden orijinal cevaplar bekliyorum gerçekten. Şu anda dünyanın her yerinde soluk alan bir bilardocu olarak söylüyorum. Görmediğim bilardo fabrikası neredeyse kalmadı. Görmediğim ıstaka, oynamadığım ıstaka da kalmadı. Ama 2 yıldan beri gerçekten aktif teori oyuncusuyum. Çok da memnunum arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum ama şuraya geleceğim. Neden teori? Yani ıstaka ile alakalı ben hiçbir zaman şunu diyemem yani. Bir ıstaka bir ıstakadan daha iyidir diye bir şey yok. Benim her zaman söylediğim bir laf vardı. En iyi ıstaka oynadığınız ıstaka. Yani oynadığınız ıstaka her zaman en iyi ıstakadır. Yani en çok alıştığınız ıstakadır. Ama tabii ıstakayı ben hiçbir zaman şöyle demem yani teori diğer ıstakalardan iyidir, kötüdür demem. Bizim farklı bir yapışımız var. Diğer rakiplerimizin daha farklı yapışta çok değerli firmalar var. Çok güzel ıstakalar yapıyorlar. Yani dünyada çok başarılı ürünler çıkıyor. Zaten rakiplerimiz varız diye biz varız yani. Onlarla bir rekabet halinde olduğumuz için biz onları, onlar bizi böyle birbirimizi hep ileri taşımak için. O yüzden yani neden teori sorusuna cevap veremem ama iyi bir ıstaka, kötü bir ıstaka hakkında bir şeyler söyleyebilirim. Ya aslında deminki soruna cevap olarak söyleyeyim. Neden teori diye. Neden teoriden ziyade şöyle bir şey, şu açıdan bakıyorum ben olaya. Ali Rıza Usta daha önce ıstaka yapmadan önce ıstaka tamir işiyle uğraşıyordu. Ben de profesyonelce bilardo oynuyordum. O bir ıstakanın nasıl olmaması gerektiğini iyi biliyordu. Ben de oyuncu olduğum için bir ıstakanın nasıl olması gerektiğini iyi biliyordum. Tam bir başlangıç. Beraber işte bir harmanlamanın içerisine Girdiniz. Yani yoksa iyi ıstaka, kötü ıstaka bunlar çok şeyli kavramlar. Yani hani böyle göreceli kavramlar. Evet. Ama tabii iyi bir ıstakayı yapılış aşamasında, konstrüksiyon aşamasında, ağaç aşamasında, denge aşamasında. Burada tabii ki ayıran etkenler var. Evet. Ama yine de bir ıstaka yapan oyuncudur yani. Evet, öyle diyorsun. Tabii oyuncudur yani. Hani çok iyi ıstakalarla bir şey yapamayan oyuncular, çok iyi olmayan ıstakalarla çok iyi derece yapan aynen öyle. Var. Evet. Ama tabii bir ıstaka yapımında da bizim kendimizce edindiğimiz bir felsefemiz var. Var. Yani. Bir ıstaka şöyle olmalı. Biz kendimizce kendi ıstakamızı yapıyoruz. Yani. Peki Zonar'la ne zaman tanıştın? Zonar'ın da hikayesi enteresan. Hani her bin musibette bir nasihat vardı diye bir laf vardı. Evet, doğru. Pandemi geldi çattı. Pandemi geldiğinde de tabii dünyada bütün bilardo salonları kapandı yani. Bizim işlerimiz de çok durdu. O arada tabii evde kapalıyız yani.
Çok ilginç ya. Tam zamanlarında da karbon şaftlar artık piyasada çıkmaya başladı. Ben de o zamanlar tabii karbon yani bilmediğimiz bir materyal. Sonuçta hiç görmediğimiz bir materyal. Birkaç tane böyle firmadan karbon tüpü aldım yani. Karbon borusu aldım. Şaft denemeye başladım, yaptım. Ama böyle yani ben oyuncu oldum mu top oynuyorum. Hiçbir şey hissedemiyorum yani. Kendim de diyorum ki yok bu bir geçiş dönemi. İnsanlar tekrar ağaca dönecekler falan. Sonra birkaç firmadan daha denedim. Ya kimisi sert, kimisi yumuşak, kimisi ne bileyim biraz taper'ı farklı. Baktım bu iş böyle olacak gibi değil yani. Dedim ki acaba biz bu tüpü kendimiz üretebilir miyiz? Yani karbonun borusunu kendimiz üretebilir miyiz? İşte o zamanlarda evde oturduğumuz zamanlarda yurt dışında birçok webinara katıldım. Karbon nasıl üretilir? İnanılmaz bir şey. Orada da biraz şanslıydık. Dünyada en iyi karbon ham madde üreticilerinden bir tanesi. Bizim fabrikamız 10 kilometre ötede. Burada bir firma, çok da büyük bir firma. Kamera Aksa. şakası gibi. Evet. Tabii ürün almaya çalıştık. Biraz ürün tedariğinde zorlaştık. Sonra ürünleri aldık. Tabii yapmaya başladık. Ya yaptık ama yani böyle bir ilk ekmek yapan ustanın ekmeği gibi bir kötü oldu, bir şey oldu. Deneme yanılma yöntemi. Tabii burada asla unutmayacağım ve Murat Tüzül ismini anmadan geçmem yani. Sağ olsun. Murat Tüzül kardeşim sana da selam olsun. Öpüyoruz. Defalarca ben üretiyorum, çağırıyorum, geliyor. Ben üretiyorum, yapıyorum, olmadı. Günlerce. Yani belki şöyle söyleyeyim, 600'ün üzerinde şaft yapmışım. Zonarı yapana kadar. Ya bir de şeyi ölçüyoruz yani işin tamam şaftı yapıyoruz ama ya topa vuruyoruz, istediğimiz gibi değil. Yani tam onu tutturmaya çalışıyoruz. Orasını değiştir, burasını değiştir, işte biraz esnet, biraz sertleştir. Sonunda kendimize göre bir formül. Yani karbonda aslında olay biraz şöyle. Hani her ustanın bir yemek yapışı vardır ya, bir formülü Tabii vardır. ki. Her branşta öyle. Karbon da materyalinden tut birleştirdiği yapışkanlara, işte fırındaki fırınlanmasına, fırından sonra zımparalanmasına, bekletilmesine, kürleştirilmesine kadar o da herkesin kendine has bir formülü yani. Biz bununla ilgili bayağı uğraştık. Bizim aslında en büyük şansımız, bilmiyorum dünyada var mı emin olarak, ya böyle çok emin değilim ama dünyada herhalde hem karbon borusunu üretip hem de ıstaka şaftını yapan yegane firma olabiliriz. Tamam şöyle yapalım. Burada mütevazi davranıyorsun ben onu anlıyorum. Sen öyle görmesen de. Ama şunu diyebilirim ben. Teorinin mesela bir oyuncusu olarak soruyorum. Yani. Zonar denen bir şaft çıkarttın. Hı. Zonar denen bir şaft çıkarttın ve karbon statüsünde dünyaya yayılmaya başladın. Ama ben baktığımda benim çevremde bile arkadaşlar inanın şu anda kendi oynadığım salon çevresinde tamam belki birazcık benim katkım olsa bile en az 20 kişi şu anda Zonar'la oynuyor. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Yok. Ben cevabını verebilirim. Ya ben görmedim ama emin Yok, ben de olmak görmedim, istemiyorum. duymadım ama bu ben şu yaşıma kadar çok fabrikayı dolaştım. En büyük dünya firmalarını dolaştım. Ben görmedim ama bu sakın es geçmeyin arkadaşlar. Şimdi bekara kadın boşamak kolay diye bir atasözü var. Bunu nasıl İngilizce yorumlayacağız onu da bilmiyorum ama hallederiz herhalde. Bizim ekip onu halleder. Halleder miyiz? Hallederiz gibi geliyor. Tamam mı? Şimdi bu acayip bir platform. Istaka yapımından daha öteye geçmiş bir platform. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Karbon şaft, şu önümde duran güzellik var ya, bu karbon şaft budur ve şu anda peynir, ekmek gibi bilardocular karbon ve zonar alıyorlar. Zonarı Evet. öteki tahta şaftlardan
Ve öteki karbon şaflardan teoriyi ayıran özellik alacak olan arkadaşlar için soruyorum Mehmet Gören. Neden Zonar alsınlar? Bize ne alternatifli kolaylaştırıyor Zonar? Bilardo'da neyi kolaylaştırıyor? Şimdi Zonar'la ilgili şöyle söyleyeyim. Yani ben diğer markaların hiçbirinin şaftıyla Yok, ben anladım. yorum yapamam. Evet. Yani nasıldır şafları benim haddime de değil yani. Evet. Ama piyasada gördüğüm kadarıyla çok güzel karbon şaflar da var yani. Evet. Ben kendi şaftımızla alakalı şunu söyleyebilirim. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, bilardoya dair ne varsa profesyonel bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.